Herkese merhabalar, ben Belle Taşdemir, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle şimdilik çok güzel görünen fakat çocuklarımın ellerine geçtikleri için hasarlı olarak kurtarabildiğim bu keklerimden gördüğünüz pastayı nasıl yaptığımı paylaşacağım. Bu pasta 18 santim çapında, 15 santim yüksekliğinde ve 12 ile 14 kişi arası için rahatça yetecektir arkadaşlar. Pastam için kullandığım çikolatalı pasta kekimin ve kremamın detaylı videolarını açıklama kısmına bırakıyorum ve pastamın yapımına başlıyorum. Öncelikle pasta altlığımın altına mutlaka halı koymaz koyuyorum. Böylece pastamın kaymadan sabit durmasını sağlamış oluyorum. Halı kaymazınız yoksa yerine mutfak bezinizi ıslatıp iyice sıktıktan sonra kullanabilirsiniz. Aynı işlevi görecektir. Pasta altlığını da koyduktan sonra pasta kekime tutturmak için bir parça krema sürüyorum. Arkasından yüksekliği ve çapı 18 santim olan açılmalı kalıbımı alıp pasta altlığımın üzerine yerleştirip içine asetat pasta bandını yerleştiriyorum. Bu açılmalı kalıp ve asetat bandı sayesinde pastamın içinde kullandığım krema yanlardan akmayıp daha sabit durduğu için ve kekler şekil olarak yamulmadığından pastamı daha kolay ve daha hızlı toplamış oluyorum. Sonra da dediğim gibi çocuklarımın elinde kalıp ne yazık ki hasar görmüş keklerimi alıp pastamı toplamaya başlıyorum. İlk kekimi yerleştirdikten sonra üzerine şekerli su ile hafif ıslatıyorum. Şekerli suyumu yaparken şekeri ılık suyla karıştırıyorum ve ancak soğuduktan sonra keklere uyguluyorum. Bu detay sıcak ya da ılık suyla ıslatılan keklerin hamur olmaması için önemli. Ayrıca pastanın altından su sızmaması için de en alttaki kekler fazla ıslatılmamalı. Arkasından kremamı eşit şekilde dağıtarak karamelli sosumu ortaya döküp üstünü altını krema ile kapladığım pasta kekiyle kapatıyorum. Sonra da asetat pasta bandımın yüksekliği yetmediği için ikincisini ekliyorum. Ve yine aynı şekilde keki hafif ıslatıyorum. Normalde 11 ile 13 santim arası yüksekliğinde olan asetat bantları var. Ama maalesef her zaman bulunmuyor. Bu arada pasta kremamın bu şekilde parça parça çıkmasının sebebi buzdolabında beklemiş olması ve açılmasını beklemeden kullanmış olmam. O yüzden size tavsiyem kremayı buzdolabından çıkarttığınızda onu kullanmadan önce oda sıcaklığına gelmesini beklerseniz kremayı daha rahat kullanırsınız. Birazdan normal akışkanlığını göreceksiniz. Tekrar kremamı eşit şekilde dağıttıktan sonra kavrulmuş yer fıstıkları ve karameli bir kaseye alıp güzelce karıştırıp istediğim kıvamı getirerek kremamın üstüne yerleştiriyorum. Fıstıkları yanlara çok taşırmadan ortaya gelecek şekilde koyuyorum. Böylece karamelli fıstıklarımız azalmaz ve pastayı krema ile kaplarken dışarı sızarak işleme engel olmaz. Sonra da üzerine tekrar krema sürüp üstünü kekle kapattıktan sonra aynı işlemi tekrarlayarak bir sonraki katmanı oluşturuyorum. Ve demin bahsettiğim akışkan krema kıvamını şimdi görüyorsunuz arkadaşlar. Kullanacağınız kremayı buzdolabından çıkarıp biraz oda sıcaklığında bekletirseniz çalışması daha rahat olur. En son bu keki ters çevirip pastanın en üstüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. Pasta kekleri pişerken en altta kalan kısmı her zaman ters çevirerek pastanın en üstüne yerleştiriyorum arkadaşlar. Sonra da kekin ve kremanın birbirine daha iyi geçmesi için üstüne biraz ağırlık koyup buzdolabına 3-4 saatliğine dinlenmeye kaldırıyorum. Ve pastam dinlenirken diğer taraftan bu gördüğünüz malzemelerle pastamın süslerini yapmaya koyuluyorum. Bana lazım olacak malzemeler: dekoratif yapma çiçek buketi, çiçek bandı, altın varak, dekoratif yenilebilir inci şeker, büyük ve küçük boyları. Öncelikle çiçeklerimi yıkayıp kurutuyorum. Sonra da çiçekleri dallarından ayırarak saplarını çiçek bandı ile sarıyorum. Ve aynı işlemi yeşil yapraklar için de uyguluyorum. Ve gördüğünüz şekilde pasta süslerim hazır oluyor. Sonra da pastamı kaplamak için elimdeki kremayı pembe renge boyamaya koyuluyorum. Bunun için kremamın içine azar azar yağ bazlı gıda boyası ekliyorum. Bu işlemi yaparken benim gibi kürdan kullanabilirsiniz.
Rengi istenilen açıklıkta ya da koyulukta elde etmek için boyayı kademeli olarak ekleyip karıştırın arkadaşlar. Çünkü boyayı fazla koyarsanız ve açmak için başka kremanız ya da beyaz boyanız yoksa kremanın rengi istediğinizden daha koyu olabilir. Ve kremamızı hazır ettikten sonra pastamı kaplamaya başlıyorum. Buzdolabına dinlenmiş pastamı alarak üzerindeki ağırlığı alıyorum. Ben de bu gördüğünüz bir çorba kasesi. Sonra da kalıbımı çıkartıyorum. Ve gördüğünüz gibi asetat bandı ve pasta kalıbı sayesinde pastam dümdüz ve herhangi bir yamukluğu yok. Sadece spatula yardımıyla yanlardaki kremayı sıvayıp asıl kaplamayı yapmadan önce ince şekilde kremayı sürüyorum. Böylece pasta kekinden dökülen çikolatalı kırıntıları sabitlemiş oluyorum ve ikinci kat kremamı sürerken o ince kırıntılar kremamın içine bulaşmadığı için daha rahat çalışmış oluyorum. Eğer pastanızı krema ile önce ince şekilde kaplayıp buzdolabına bekletmeden tek seferde kaplamaya çalışırsanız arkadaşlar, kremanızın tamamı çikolatalı kek kırıntılarıyla dolar. Böylece kremanızın hem rengi bozulur hem de pürüzsüz durmaz. Bu işlemi yaparken boş kalan yerleri krema ile doldurarak tekrar düzleştiriyorum. Pastama ilk ince krema katını sürdükten sonra kekten çıkan kırıntıların sabitlenmesi için pastamı 1 saatliğine buzdolabına kaldırıyorum. Ve buzdolabında bekledikten sonra pastama ikinci kat krema sürmeye başlıyorum. Sonra da spatula yardımıyla pastama şekil veriyorum. Bir de pastalarımı pasta kreması ya da ganajla kaplarken kullandığım diğer malzemeleri de göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz spatulaları pastanın yüksekliğini ve pastayı kaplayacağım kremaya göre değiştirerek kullanıyorum. Cam kabın içindeki sıcak suyu da tereyağı bazlı pasta kreması ya da ganajla kapladığım pastadaki en son kalan ufak tefek deforme olmuş yerleri düzeltmek için kullanıyorum. Hatta süreç biraz daha anlaşılsın diye ganajla kapladığım bu pastayı da örnek olarak göstermek istiyorum size. Buzdolabından çıkan pastanın üzerindeki krema ya da ganaj sertleşmiş olduğu için sadece spatula ya da plastik spatula yardımıyla olası deformasyonlar çok zor düzeliyor. Bunun için metal olan spatulayı alarak onu sıcak suya daldırıp kuru havlu ile sildikten sonra sıvama hareketleriyle pastamı daha düz ve pürüzsüz hale getirmeye çalışıyorum. Spatula sıcak olduğu için sertleşmiş krema ya da ganajla kaplı olan pastayla daha rahat çalışılıyor. Evet ve şimdi de pastayı süsleme zamanı. Bunun için elimde olan küçük ve büyük boylarında olan şekerli incilerimi alarak gördüğünüz şekilde pastamı serpiştiriyorum. Sonra da hazırladığım yapma çiçeklerimi ekliyorum. Pastama renk katması ve daha canlı görünmesi için yeşil yaprakları ve dalları da ekliyorum. Bu arada arkadaşlar bu benim içimden gelen bir dekor şekli. Siz çiçekleri, yaprakları ve şekerli inceleri daha farklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Mesela yapma çiçekleri pastanın tepesinden başlayarak aşağıya doğru sarmaşık şekilde indirip aralara yeşillikleri ekledikten sonra şekerli incilerle dekoru bitirebilirsiniz. Yani pastanın dekoru tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Ve dekorumu tamamlamak için en son gördüğünüz bu altın varağı kullanıyorum. Bu altın dokunuşların pastayı daha da güzelleştirdiğini düşünüyorum ama tabii altını doğru kullanmak da önemli.
Çünkü altının fazla ya da yanlış yerlerde kullanılması dekoru bozabilir. Bu arada elimdeki bu altın varak imitasyon, yani yenilebilir değil, tamamen dekoratif amaçlıdır. Bu yüzden pasta yiyeceğiniz zaman ya da yapıp satışını gerçekleştireceğiniz durumlarda bunu mutlaka göz önünde bulundurup gerekli uyarınızı yapmalısınız arkadaşlar. Bu altın varakların yenilebilir olanları da var. Fakat imitasyon ve yenilebilir varak arasında baya bir fiyat farkı var. O yüzden hangisini kullanacağınız tamamen size bağlı. Evet, ve pastam hazır. Gördüğünüz gibi şeker hamuru kullanmadan tereyağı bazlı krema ve ufak dekoratif yapma çiçeklerle evde kendi ellerimizle bir pasta yapabiliriz. Bu pastayı nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için rahatlıkla yapabilirsiniz. Hatta pastanıza sahte kat, yani strafor ve straforlu pasta altlığı kullanabilir. Pastanızı 2 ya da 3 kata çıkararak daha gösterişli hale getirebilirsiniz. Ve şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videomu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.